YouTube kanalımın 10. ayındayız. Koleksiyonumun ise 1. yılındayız. Bu süreçte birçok hata yaptım. O kadar çok fazla hata yaptım ki hem çizgi roman alırken hem manga alırken her şeyi böyle bir maymun iştahlılıkla denemek istedim. Bir yerlere vardı. Ama tüm bu hataların yanında acayip şeyler öğrendim. O hataları yapmasaydım bu deneyimi kazanamazdım. Bu yüzden kendi deneyimlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum bu videoda. Neden bu videoyu çekiyorum? Çünkü başlarken benim bilmediğim, yani zamanla keşfettiğim o detayları ben bulamamıştım arkadaşlar. Hatta YouTube'a benim başlama sebebim de tamamen ya orada okuyan eden insanlar vardır. Belki benim videoma rastlarlar ve bana onu oku, bunu oku, şunu oku da derler gibi bir niyetim vardı derken iş buralara geldi. Yani ben koleksiyon yapmaya başladığımda kafamda bir koleksiyon yapma fikri yoktu. Ben tamamen çizgi roman okumak, manga okumak istiyordum. Biriktikçe koleksiyona evrimleşti ki hala daha söylerim, ben bir çeyrek koleksiyonerim. Şimdi ben çizgi roman, manga okumaya başlarken benim hem paramı hem zamanımı boşa harcamama neden olan birçok hata yaptım. Bunlardan size bahsedeceğim. Ve bununla birlikte de nasıl çeyrek koleksiyoner olunurun bilgisini sizlerle paylaşacağım. Sonuçta koskoca bir yıllık bir deneyimim var artık. Bu arada şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Kanala desteğiniz için çok teşekkürler. Ben Saadet ve hoş geldin. Hadi başlayalım. Şimdi sen eğer bu videoyu ben koleksiyon yapmak istiyorum ama nasıl başlamam gerekiyor diye düşünüyorsan öncelikle karar vermelisin. Her şeyi alamazsın. Ben mesela Alita filmini izledim ve onun mangaları olduğunu öğrendim ve mangaları aldım, okudum. Sonra dedim ki bu tarz şeyleri okumak çok heyecanlıymış, çok eğlenceliymiş. Başka ne okuyabilirim ya dedim ve Scarlet Witch çizgi romanlarını aldım. Derken sonra bir tıkandım. Tam burada 3 cilt bir şeyler anlatıyor ama neyi anlatıyor? Öncesini anlamam gerekiyor derken Marvel toplamaya başladım. Geçmiş olsun. Şimdi senin de öncelikle bir odak belirlemen gerekiyor. Neyi sevdiğini bulman gerekiyor. Bir karakter mi toplamak istiyorsun? Mesela Catwoman seviyorsundur. Onun kapaklarını toplamak istiyorsundur. Ya da Catwoman okumak istiyorsundur. O zaman İngilizce toplaman gerekiyor. Yani sevdiğin şeyler. Eğer karakter üzerinden gideceksen Türkçe baskıda sıkıntı yaşayabilirsin. Bu yüzden İngilizce toplayabilirsin ki koleksiyonun zamanla daha çok değer kazanır. Türkçe toplarsan çok keyifli okuma yapmış olursun. İlerleyen yıllarda Türkiye'de de bu ciltler değerlenebilir. Ama İngilizce bir cilt fiyatı kadar değerlenmeye de bilir. Bilgin olsun. Bu arada sadece karakter veya sadece Marvel, sadece DC, sadece manga değil, daha farklı bir şekilde de yaklaşabilirsin. Yani mesela şunu da diyebilirsin. Ben evren toplamak istiyorum diyebilirsin. O şekilde ilerleyebilirsin. Ona göre bir araştırma yaparsın. Ya da dersin ki ben Tom King okumayı çok seviyorum. Sadece Tom King'in yazdığı hem Türkçe hem DC hem Marvel varsa manga, bunların hepsini toplamak istiyorum gibi bir başlık açıp kendi koleksiyonunu o şekilde de genişletebilirsin. Diyelim ki çizgi roman toplayacaksın ya da manga toplayacaksın, hiç fark etmez. Her yeni çıkanı almaya çalışma. Ben mesela hani böyle denemek için alıyordum. Hani koleksiyon yapmak için değil. Bu hikaye güzelse okurum diye hep birinci sayıları alıyordum. Yarım bıraktım, çok fazla manga var. Ama çizgi romanlarda daha nitelikli araştırabildiğimi fark ettim. Mesela bunu mangadan örnek vereyim. Ben Nana okumayı seviyorum ve Nana serisi devam cildi çıktıkça koleksiyonuma da ekleyeceğim. Şu an bende 4 cildi var. Ama Güzel Kokulu Çiçekler, Zarafetler Çar diye bir manga serisi var. Onun 5 cildi var bende. Niye 5 cilde kadar geldim? O kadar da eğlenmiyorum okurken. Hani animesini izleyip de geçebilirdim. Ama bunu yapmadım. 5 cilde kadar geldim ve devamını toplamak istemiyorum. Bunu aslında benim elden çıkarmam gerekiyor ki bu detayda ben çok zorlanıyorum. Şu an rafıma baktığımda devam etmeyeceğim seriler görüyorum. Elden çıkarmam gerekiyor ama kıyamıyorum. Bu yüzden kaçırma korkusuna girmeyin. Kaçırabilirsiniz. Belki de o seriyi sevmemişsindir. Belki daha sert, daha ciddi hikayeler seviyorsundur benim gibi ve böyle daha soft, daha böyle safe alan hikayelerini okumak sana o kadar iştahlı gelmiyor olabilir. Şimdi manga, çizgi roman topluyorsan eğer formatları da bilmen gerekiyor. Bazı formatlar var. Mesela lüks edisyon, hardcover gibi dediğimiz detaylar var. Peki bunlar ne? Şimdi fasikül dediğimiz bir şey var. İnce sayılar. Bunları gerçekten toplamak çok zor. Hele ki İngilizce topluyorsanız geçmiş olsun. Türkçe'de zaten o kadar fazla fasikül basılmıyor. Ben Catwoman'ı acayip seviyorum. Hatta koleksiyonumda İngilizce olarak okuyup biriktirdiğim, hani bir tek ona ait İngilizce olan kısım, diğerlerini Türkçe'de varsa okurum, yoksa yoluma devam ederim. Çünkü İngilizce ciltler bir tık daha pahalı oluyor. Ya siz de biliyorsunuz ki vergi şu bu o kadar çok şey geldi ki yani 500 liralık bir cilt bize gelişi oluyor 1500 lira mesela, anlatabiliyor muyum? Bu yüzden de bunu sınırladım ve zaten Catwoman en sevdiğim karakterlerden birisi. İngilizce ciltlerini, fasiküllerini, varyant kapaklarını bütçemin yettiği doğrultuda topluyorum. Bütçe konusuna da geleceğiz. Mesela burada gördükleriniz varyant cover. Yani ne? Örnek veriyorum, Catwoman'ın yeni 52 serisinde
sayı sayı çıkıyor bunlar biliyorsunuz. Birinci sayı, ikinci sayı. Catwoman'ın Yeni 52 serisinde birinci cildin içinde sallıyorum 8 fasikül olsun. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 örnek veriyorum. Bunların her birisi bir fasikül ve bu fasiküller ana kapakla çıkıyor. Yani genel her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz kapak. Bir de varyant kapak var. Bunlar sınırlı oluyor ve daha değerli oluyor. Koleksiyon açısından daha kıymetli oluyor. Ben de sadece Catwoman konusunda bunu ciddiye alıyorum ve varyant kapak alıyorum. Onun dışında Türkçe basılan ciltlerde varyant kapak seçeneği varsa veya aynı fiyatsa veya çok fiyat farkı yoksa o şekilde alıyorum. Onun dışında örnek veriyorum A çizgi romanının varyant kapağı 100 lira, B kapağı ise 500 liraysa ben tabii ki de A kapağı alıyorum. Varyant kapağı da bu şekilde tamamladıysak bu sayıları toplamanın çok zor olduğuna değinebiliriz. Ya haftalık çıkan bir şey takip ediyorsanız onun fasiküllerinin yurt dışından sürekli size gelmesi çok zor. Ancak orada bir akrabanız, tanıdığınız bir arkadaşınız vesaire olacak ki sizin için toplayabilecek haftalık kolaylıkla. Ama onun dışında kargo bekleme, sipariş verme, Türk lirasıyla sipariş verme bunlar o kadar çok büyük maliyetli ki arkadaşlar. Hani muhtemelen Amerika'daki Marvel DC okuyucuları bu fiyatları bilseler okumazlar. Hani bizdeki biraz daha delilik olduğunu düşünüyorum. Çok akıl kârı bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Kent kapaklardan bahsederken aslında cilde de değindik. Bir ciltte örnek veriyorum 7-8 fasikül olabilir. Yani tamamı birleşmiş. Ciltler her zaman daha uygundur. İngilizcesi de Türkçesi de. Örnek veriyorum şuradaki 4 kapak 2000 liraysa bir cildi biz 500 liraya alabiliriz ve bu sayıların hepsini kapsar. Hem içine kapak hani varyant kapak olarak biz bunları da kullandık diye varyant kapak görsellerini de ekliyorlar. Bu arada okuması da en rahat olanıdır. Çünkü fasikülleri muhafaza etmek çok zor. Fasikül kutuları satılıyor 800-900 lira. Benim şu anda ihtiyacım var ama bir kutuya 800-900 lira vermek istemiyorum. Kendim yapmanın yollarını arıyorum. Bulursam sizinle de muhakkak paylaşırım. Hardcover lüks edisyon dediğimiz şeyler var. Bunlardan da size bir örnek göstereyim hemen. Ben şöyle getirdim. Örnek veriyorum şunlar fasikül dedik ya arkadaşlar. Şu ise tamamen bir cilt. İngilizce olanları seçtim. Türkçede de zaten bulunuyor. Şöyle eğilip bükülebilir. Kapağı kesinlikle kalın olmaz, ince olur. Ve bu ciltlerin arkasında muhakkak şöyle bir bilgi geçer ve bu bilgi de der ki bu sayıda der Catwoman'ın 69 ve 74 arasındaki fasiküllerini biz topladık. Fasiküllerin toplamıyla cilt oluştu. Bunu en temelinden söylemiş oldum. Gelelim. Şimdi bunun da bir cildi var. Türkçe'de Batman Bir Kötü Gün serisi basıldı ama sadece Catwoman sayısı basılmadı. Bu da İngilizcesi ve hardcover. Aslında bu da bir cilt ama sert kapak. Şöyle dokununca daha net anlaşıldı diye düşünüyorum. Ve daha ikonik, daha güzel duruyor. Ve ben Amazon'da çok uyguna bulmuştum bunu. Hani belki de bir Türkçe cilt fiyatından daha düşüktü. O yüzden almıştım. Normalde İngilizce ciltler çok daha pahalı oluyor. İngilizce Catwoman alışverişlerimde tüm siteleri, tüm yurt dışından getiren siteler dahil, Amazon dahil hepsini delik deşik ederek tarıyorum arkadaşlar. Nerede uyguna buluyorsam alıyorum, bulamıyorsam almıyorum, bırakıyorum. Bir de lüks edisyon dediğimiz bir şey var. Bu da Catwoman'ın long listi sayısı. Peki lüks edisyonla normal hardcover arasında nasıl bir fark var? Şimdi lüks edisyon dediğimizde arkadaşlar bakın. Az önce mesela şu çömüz dediğimiz detay yoktu. Şöyleyken hardcover. Bunun yanında bazen öteberi de koyuyorlar. Eşantiyon gibi böyle işte ne bileyim ayraç olur, dekor olur ya da böyle broş gibi şeyler olur. O zaman da hani böyle kutulu set gibi bir şey yapıyorlar. Mesela gördüğünüz gibi aslında hardcover. Yani cildi kuşu olabilir, saman olabilir. Burada İngilizce ciltlerin kalitesi bak yemin ediyorum çok iyi arkadaşlar. Acayip iyi. Hani renk paletleri bile farklı oluyor. Ben buna çok şaşırıyorum. Bu arada tabii ki de bu hardcover ciltlerde, lüks edisyon ciltlerde fasiküllerin birleşimi. Mesela bu cildin arkasında da diyor ki bu diyor Catwoman Long Listi mini serisinin diyor toplama ciltleridir diye bilgisini veriyor bize. Gördüğünüz gibi zaten kalınlığı da bir tık daha farklı. Mesela bu nokta atışı yapılmış. Neden? Mini bir serinin tüm ciltleri yani örnek veriyorum. Burada Catwoman Long Listi'nin 4 tane şöyle cildi yer alıyor. Umarım anlatabiliyorumdur. Peki gelelim Omnibus'a arkadaşlar. Catwoman Omnibus'u hiç alamadım. Umarım alırım. Bir tane Omnibus'u var zaten. Diğer ikincisi ise şu anda ön siparişteydi. Kapandı galiba ön siparişler. $100 etiket fiyatı vardı. Yani neden alamadığımı anlıyorsunuzdur bence. Peki Omnibus dediğimiz şey ne? Omnibus ise örnek veriyorum. Bu Lonely City Catwoman serisi. Burada işte Who is Selling Kyle bir seri farz edelim ve bu serinin ciltleri. Burada da Batman Bir Kötü Gün serisindeki Catwoman'ı almışlar. Şunların şöyle tamamını toplamışlar ve bir paket yapmışlar size. Buna da Omnibus diyoruz. Okuması acayip zor. Yani acayip kalın bir şeyi Türkiye'de rahle ile okuyorlar. Yurt dışında bunun için özel tasarım böyle masa üstüne koymalık bir
ekipman var ama Türkiye'de rahlenin üstüne bayağı koyuluyor. Şöyle okunuyor. Hani ben normal cilt konforundaki o yatarak, uzanarak, şöyle tutarak bağdaş kurup okurken filan hani kamburunuz çıkmadan okuyamazsınız. Rahle gerekiyor. Omnibuslar en zor okunan ciltlerdir. Kadınlık hikayenin kabarıklığıyla alakalı bir şey söylemiyorum burada. Tamamen hani taşıması bile en ağır olan türdür. Peki bunun manga versiyonu yok mu? Var arkadaşlar. Tomie. Mesela şu manga hardcover, sert kapak, hatta bezli cilt, özel edisyon oluyor bir noktada. Ve kutunun içinde geldi. Bu kutunun içinde de ne vardı? Ayraç vardı. Rozet vardı. Kart vardı. Karakter kartı. Kutusu da hatta şurada size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şöyle duruyor. Biraz da böyle devam edelim. Şimdi ne oldu peki? Bu bir özel seri oldu. Mesela yıllar sonra bunu satmak istesem satarım ve bir tık fazla fiyata da hani böyle değerli bir koleksiyon parçası olan arayan birisi varsa ona satabilirim. Ancak her zaman şunu söylüyorum. Türkçe bir seriyi toplamak ve Türkçe bir seriyi satmak çok daha uzun vadede karlıdır. Kısa vadede çok karlı iş olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir yayın evi veya satış mağazası değilseniz. Tomie 2 ciltlik bir manga serisi ve Junji Ito yazıyor. Bu baskıda da o 2 cildin tamamı toplanıp eklenmiş. Ve bu arada bu hardcover omnibus mantığı ne kadar prestijli olursa olsun arkadaşlar en pahalısı olanların da bunlar olduğunu söylememe gerek yok. Az önce Catwoman omnibusunun $100 etiket fiyatı olduğunu söyledim. Hiçbir şey de reklam değildir. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Mangalarda da yine şömizli baskı bayağı yaygın. Hani neredeyse hemen hemen hepsini şömizli bir şekilde basıyorlar. Yani şurada görüyorsunuz. Hatta bazıları benim şaşırıyor nasıl şömizli okudum. Arkadaşlar ben şömizli okumaktan keyif alıyorum. Ama mesela kardeşim şömizleri çıkartıp okuyor. Rahatsız oluyor. Şimdi gelelim en kritik noktaya. Bu hikayeleri okumak acayip keyifli. Benim önerim eğer sadece böyle görsel olarak bir koleksiyon yapıyorsanız figür biriktirin arkadaşlar. Çizgi roman biriktirmeyin. Ya da sadece şöyle varyant kapakları alıp ekleyebilirsiniz. Hani ciltler o kadar karlı olduğunu düşünmüyorum kısa vadede. Figürler belki daha karlıdır. Eğer okuyucu olarak bir koleksiyon yapıyorsanız, eğer bir çeyrek koleksiyon derseniz benim gibi işimiz başa düştü arkadaşlar. Bu paranın kaynağı nereden geliyor? Eğer öğrenciyseniz öğrenci kardeşlerim asla acele etmeyin. Hani yetişkin maaşınızla ileride kurtarırsınız zaten. Şu an sadece sevdiğiniz, eğlendiğiniz serileri toplayın. Benden bir abla önerisi olsun size. Büyük siteleri takip edin. Onların indirimlerini kovalayın. Mesela favori listesi oluşturun. O bildirimleri yakalamaya çalışın. İncel ben acayip kullanıyorum. Burada gördüğünüz çizgi romanların birçoğunu, özellikle Gans gibi uzun serileri, mangaları mesela ben hep indirimden aldım. Ben hep ikinci elden aldım. Sıfırını almaya kalksam arkadaşlar şuranın hepsi sıfır olsa böyle bir koleksiyonum olmazdı. Ki dediğim gibi elden çıkarmak istediklerim var ama kıyamadığım için çıkartamıyorum. Yani yayın evlerinin satış sitelerine bakın. Yayın evleri satış sitelerinde bazen indirimler oluyor. Hani bazen direkt etiket fiyatından satıyorlar. Tabii orada farklı prosedürler işleniyor olabilir. Ancak olabildiğince uyguna ikinci elden de alabilirsiniz. Bazı ikinci el satıcılar cidden sıfır kıvamında çizgi roman manga satıyorlar. Hani geldiğinde yeseni olduğunu görebiliyorsunuz. Ama ikinci elden sadece yeni çıkan cildi bulamayabilirsiniz. İkinci el piyasaya düşmediği için. Peki bunu nasıl halledebiliriz? Bunun için de dediğim gibi yayın evlerinin işte ön siparişlerini vesaire takip edebilirsiniz. Ön siparişlerde bir tık daha indirimli oluyor. Şimdi gelelim Nordlü'nün zirve yaptığı noktaya. Arkadaşlar bunları bu şekilde saklamayın. Ben mesela böyle elime altınca böyle o poşet hışır hışır sevmiyorum, hoşlanmıyorum. O yüzden benden geriye kalacak olan bir hatıra olarak bunları biriktiriyorum, okuyorum. Okumadığım şeyleri, okuyup beğenmediklerimi dediğim gibi elden çıkartmaya çalışacağım. Özellikle mangada çok fazla var. Gördüğünüz gibi benim ciltlerde böyle sırtı bu tarafa dönük. Çünkü tam karşımda bir pencere var. Ve bu pencereden güneş ışığı girdiği için eğer ters taraflı olursa kağıtlar sararır. Ciltler buralar böyle çok sıkışık olmamalı. Rahatlıkla bir cildi çıkartabilmelisiniz. Rahatlıkla alıp yerine koyabilmelisiniz ki o ciltlerde kayma veya daralma, hani o nefes alamama hali olmasın. Comic bag denen o saydam poşetleri alıp koymanız tozlanmasını, yıpranmasını daha çok engeller. Ama ben böyle seviyorum. O comic baglerden hoşlanmıyorum. Bu da muhtemelen comic bag kullananla kullanmayan ben arasındaki ciltlerin farkını net gösterir yan yana koyarsak. Benim ilk başta yaptığım bir hata vardı. Lütfen onu yapmayın. Kitaplığım yoktu ve ben üst üste yatay bir şekilde koyuyordum. Kitaplık aldım. Bazılarını hala üst üste yatay bir şekilde koymaya başladım ve bir şey fark ettim. Sırtlarında kayma oldu bazı ciltlerin. Mangalarda olmadı ama çizgi romanlarda oldu. Çok üzüldüm. Hatta böyle yatay yamuk duruyordu sırtı. Yatay kesinlikle koymuyoruz. Dikey bir şekilde kullanıyoruz rafı. Yani ne yapıyoruz? Comic bag poşetlerinden hoşlanmaya başlamalıyız ve onların içine koymalıyız. Yatay koymamalıyız. Dikey formatta nefes alabilir şekilde, boşlukları olacak şekilde koyuyoruz. Peki fasikülleri nasıl muhafaza edeceğiz? Şunların hepsinin arkasında ince bir karton vardır. Sizler de herhangi bir karton kağıt, kalın bir kağıt koyarak onların dik formunu korumalarını sağlayabilirsiniz.
saklayabilirsiniz. Fasikül kutuları var. Ekrana fotoğrafını eklerim. O kutuların içinde genelde biriktiriyorlar. Hani Catwoman sayılarım için olmasa da diğer sayılar için benim bir kutuya ihtiyacım var. O kutular 700-800 liraydı minimum. Yani artık bir kek kutusu falan mı bulurum bir marketten? Onu mu dizayn ederim? Nasıl yaparım bilmiyorum ama onun yöntemini de bir gün bulduğumda burada paylaşacağım. Yani o kutuların içinde de muhafaza edebilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar fasikül koleksiyonerlerinin en kafa karıştıran zorlandıkları kısmına. Şimdi fasiküller arkadaşlar böyle sayı alıyor ama başka bir yerde uyguna indirimde falan bulduğunda her ne kadar okumuş olsa da en az 100 fasikül sonrasında elindeki fasiküllerin hangisi olduğu, hangisi olmadığını karıştırabilir. Ki bu çok doğal. Bu yüzden benim önerim size Excel tablosu yapmanız ve Cloud ya da Drive hesabınıza yüklemeniz. Dışarıdayken, alışveriş yaparken bir fasikül alacağınız zaman bu bende var mıydı diye Excel'in içinde arattığınızda olup olmadığını görüyorsunuz ve bitiyor. Yani mesela yeni eldeki Catwoman serisinin 5. sayısı vardır, 6 vardır, 7 vardır, 9 vardır, 8 yoktur. O 8 aralığı bulduğunuzda bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Öbür türlü arkadaşlar bu fasiküllerin ne kadar olduğuna, hangi sayıların olduğuna, hangilerinin olmadığının bilinçli bir şekilde farkında olmanıza imkanı yok. Elle yazsanız zaten arayamazsınız. Hani sayfalarca alırken ona mı bakacaksınız? Excel önerimdir. Ya da Goodreads veya Bin Kitap ki ben Bin Kitap kullanıyorum. Oraya okuduklarında da girip arşiv oluşturabilirsiniz. Yani bende bu sayı var mıydı diye ağlamak yerine ne yapıyoruz? Excel'liyoruz. Arkadaşlar bu gördüğünüz rengarenk raflar bir günde bir anda olmuyor. Hani bu rengarenk dünyanın içine ben girdiğim için kendimi acayip şanslı hissediyorum. Ki 27 yaşıma kadar bu dünyadan hiç haberim yoktu. Yani ot gibi yaşamışım baktığımda. Sıkıcı hayatıma cidden renk getirdiler. Farklı evrenleri takip etmek, ya bu evren çok iyiydi, Tom King ben seviyorum, sen nasıl sevmezsin? Bu tartışmalar, bu sohbetler gerçekten bana çok keyif verdi. Yetişkin hayatımda böyle bir şeye sahip olabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Dilerim sizlerin de daha fazlası olur. Bu rafların böyle dolması tamamen sabır işi. Acele etmeyin. Her şeyi almak zorunda hissetmeyin. Ben artık bunu kesinlikle yapmıyorum. İlk başlarda mesela böyle ilk 4-5. aylarımda mesela kesinlikle böyle bunu da almalıyım. Şunu ay aldılar ben alamadım, indirim bitti. Panik oluyordum. Aslında gerek yok. Çünkü aldığım ciltler falan elinde kalıyor. Ne gerek var değil mi? Hani hoşuna gitmeyen bir seriye neden devam edesin? Bırak gitsin. Bilmesen de olur. Yapay zekaya sorarsın. Hikayenin ana olayını öğrenirsin. Ha böyle bir şey oluyormuş. Okumadım dersin. Çekilirsin mesela. Bir okuyucu için söylüyorum. Ama sadece siz çizgi romanı alıp bir köşeye koymak istiyorsanız, eğer okumayacaksanız benim önerim gidip figür almanızdır. Hem daha karlı hem de görsel olarak çok daha güzel duruyor arkadaşlar. Bu konuda benim kaçırdığım, bahsetmediğim detaylar ya da bu konuyla ilgili düzeltmek istediğiniz detaylar varsa yorumlarda muhakkak belirtin. Kendi deneyimlerinizi, önerilerinizi paylaşın. Belki başka bir arkadaşa yardımcı oluruz bu şekilde. Belki onun için bir ışıltı olur. Tabii ki de istediğiniz gibi de soruları sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla, deneyimlediğim kadarıyla paylaşmaya çalışırım sizlerle. Koleksiyon sabır işidir. Ne koleksiyonu yaparsan yap o sabır işidir. Bir günde raf dolmaz. Hani bir günde milyonersen ve bir günde bir raf dolduruyorsan da ondan keyif almayabilirsin ilerleyen günlerde. Kanala abone olmayı, videoyu beğenerek beni desteklemeyi, yorumlarda kendi deneyimlerini paylaşmayı unutma lütfen. Ama en önemlisi ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakma cesaretini asla kaybetmiyoruz.